Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda yine kolaylıkla örebileceğiniz iki renkten oluşan tek parça örgüden iki şişle kolay bir patik modeli yapacağız. Ayaklarınızda da çok güzel duracak ve çeyizlerinize de çok yakışacaktır. Çok kibar bir görüntüsü var ve de çok kullanışlı bir model olacak. Bunun için gerekli malzemelerim iki renk patiklik ip kullandım. Bu iki rengin uyumunu gerçekten ben çok seviyorum. Şu yeşil ve krem rengin gerçekten birbirine çok yakışıyorlar. Ve 3 milimetre şişlerim var. İlmek atarak örgümüze başlayacağız. Öncelikle yeşil rengimle başlıyorum. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 22 ilmek atarak başlıyoruz. Bu 22 ilmek 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Ayak numarası büyüdükçe ya da küçüldükçe 2 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz bu ilmek sayısını. Şimdi 22 ilmek atalım. 22 tane ilmeğimi bu şekilde attım. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim bu tarafta. Her zaman ilk ilmeği örmeden diğer şişime geçiriyorum ben. Sonraki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Her zaman son ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve burada bakın böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Ben haroşa sırasını ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek oluşturuyorum. Şimdi sırayı tamamlayalım. En son ilmeği yine düz örelim. Evet, böyle bir diş haroşa sırasını oluşturduk. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüze geçince krem rengimi alıyorum ve onu bağlıyorum. Şimdi krem rengime geçiş yapacağım. Örgünün arka yüzünde renk geçişini yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters örerek ilerliyorum. Burası örgünün arka yüzü. Bu şekilde bitirelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Burada yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir diş haroşa örmüş olacağım. Bakın böyle ilerleyelim. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde yeşil rengimi geçiş yapıyorum. Yeşil rengimle bir diş haroşa sırası öreceğim. Bir yeşil bir krem rengimle örüyorum. Renk geçişlerini örgünün arka yüzünde bu şekilde yapıyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi yeşil rengimle öreceğim. Arka yüze geçtiğimde krem rengime geçeceğim. Böyle bakın, bir diş haroşa sırası yeşil, bir diş haroşa sırası krem rengimizle örmeye devam edelim. Toplamda 30 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, bakın şöyle sıralarımı tamamladım ben. Bir diş haroşa sırası yeşil, bir diş haroşa sırası krem rengimle örerek toplamda 2 sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 diş haroşa sırasını tamamladım. 30. sıram krem rengimle bitirdim. Yeşil ipimi burada kestim. Bakın. Şimdi bir süre krem rengimizle öreceğiz. Örgümüzün şu an ön yüzündeyiz. Dilerseniz bu kısmı yeşil renkle de yapabilirsiniz tabi. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 5 ilmek kalana kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Böyle 5 ilmek kalana kadar örelim.
Şöyle bakın 5 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradan direkt döndüğümüzde şurada delikli bir kısım oluşmaması için buradaki bakın en baştaki 5 tane ilmeğin en başındaki ilmeği örmeden şişime geçirdim. Sonrasında örgümü çevirdim. Çevirdikten sonra bunu yine örmeden bu şişime aldım. 5 tane ilmeğim yine burada örmeden kaldı. Geriye kalan ilmeklerimi örüyorum. Şurada delikli bir kısım oluşmasın diye o şekilde yaptık. Dönme şekli yaptık. Şimdi ilmekleri ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sıramı tamamladım. Ve örgümü çeviriyorum. Bakın buraya 5 tane ilmeği örmeden dönmüştük. Geri döndüm. Bakın bu sıram bu şekilde yarım kaldı. Tamamlamadım. Şimdi bu sırayı örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz. Sıra sonuna kadar 22 tane ilmeğin tamamını örelim. Bakın bu sıramda ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ördüm. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim bakın. Bir önceki sıramda ilmeklerin tamamını örmüştüm. Bu sıramda ilmeklerin tamamını örmüyorum. 5 ilmek kala geri dönüyorum. Böyle örerek ilerleyelim. Bakın 5 tane ilmeğimi örmeden kalıyor burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ilmeği ördük. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden bu şişime alıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çevirdim. Sonra bu örmeden aldığımı yine örmeden bu tarafa geçirdim. Burada 5 ilmeğim var. Geri kalan 17 ilmeği örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgünün ön yüzüne geldim. Bir önceki ördüğüm sırada bakın 5 ilmek kala dönmüştüm. Bu sıramda ilmeklerin tamamını örüyorum. Böyle tekrar ederek öreceğiz. Bir diş haroşa sırasında ilmeklerin tamamını örerken bir diş haroşa sırasında 5 ilmek kala geri döneceğiz. Böyle bir ovallik sağlamış olacağız. Bakın burada ilmeklerin tamamını örüyorum artık bu sıramda. Bu sıramda ilmeklerin tamamını ördüm. Böyle tekrar ederek ilerleyelim. Bakın bir ilmeklerin tamamını örüyoruz. Bir 5 ilmek kala geri dönüyoruz. Bir ilmeklerin tamamını örüyoruz. Bir sırada 5 ilmek kala geri dönüyoruz. Böyle örelim. Patiğimizin şu kısmını oluşturacağız bakın. Şöyle. Burada kaç diş haroşa sırası örmüşüm onları sizler için sayacağım. Bu şekilde bir örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şimdi sizlere şuradaki sıra sayılarını sayacağım. Toplam 35 diş haroşa sırası ördüm krem rengimle. Şöyle 2 sayalım yine. Krem renkten başlıyorum bakın. Şu en son ördüğümden başlıyorum. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35. diş haroşa sırasını ördüm. Krem renkli sıraları saydım. Bakın şöyle. Bu şekilde. Şu taraftakileri de sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Buradakiler de 18 diş haroşa sırası yapıyor. Krem renkli sıralarımız. Şimdi buradaki en son sırayı ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyoruz. Burada artık yeşil rengimi bağlıyorum. Yine bir yeşil bir krem şeklinde örmeye devam edeceğiz. Şimdi yeşil rengimize geçelim. Örgünün arka yüzündeyim. Renk geçişini yapıyorum.
Şöyle ilmekleri örelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Artık şuradaki örgümüzün aynısını öreceğiz bakın. İlmeklerin tamamını öreceğiz artık. Bu şekilde dönme işlemi yapmayacağız. Bakın şu kısmını ördük patiğimizin. Sonra şu kısmını ördük. Şimdi bu yan tarafını örüyoruz. Yine bakın bir krem, bir yeşil, bir krem renkli ipimle bir yeşil olarak şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yine sıra sayısı olarak aynı sıra sayısını öreceğiz. Şimdi buradaki sıra sayılarını da tamamlayalım. İlmeklerin artık tamamını öreceğiz. Şuradaki modeli uygulamıyoruz. Buradaki modelimiz bitti. Şuradaki ördüğümüz şekilde örmeye devam edelim. Evet, ben böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle. Şimdi en son yeşil rengimle örerken ilmeklerimi kapatacağım. Krem renkli ipimi burada kestim. Şimdi iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle 2 örerek ilerleyelim. İlmeklerin tamamına aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğime geldim. Onu da bir defa şöyle ters olarak ördüm. İpimi burada kesiyorum. Bu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şimdi şu üst taraftan ilmek çıkartarak tekrar örmeye başlayacağız patiğimizin şu tarafını. Şimdi tek ilmeğimi aldım. Şöyle kenardan ilmek alacağım. En son yeşil sıram var. Ondan aldım. Ben bu şekilde ilmek alıyorum. Sizler farklı şekillerde alıyorsanız o şekilde de alabilirsiniz. Bakın sıra başlarındaki bakın şöyle şu ilmekleri alıyorum şişme. Şöyle bir krem bir yeşil olacak zaten. Bakın iki ilmeği birden değil ön tarafa bakan tek ilmeği alıyorum. Böyle alarak gidelim. Böyle tüm ilmeklerimi bakın şişime dizdim, aldım. Şimdi burada şöyle bir ilmek atacağım şişime. İpimi buraya bağlamak için. Bir ilmek attım ya. Bu ilmekle buradaki ilmeği birlikte örüyorum. Hem de ipimi eklemiş oldum. İlmek artışı da yapmamış olduk. Şimdi tek tek ilmeklerimizi örelim. Ters olarak örüyorum. Böyle ilmekleri tek tek sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, örgünün ön yüzünü ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde de yine ilmekleri ters olarak örmeye devam edelim. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bakın bir diş haroşa sırası oluşturduk. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. 30 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişime alıyorum. Böyle sayalım. 30 tane ilmeği örelim. 30 tane ilmeği ördükten sonra ilmekleri 2 örelim. 2 örüyorum bakın. 2 ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Böyle 2 ters örelim. 30 ilmek kalana kadar böyle öreceğim. 2 ters örüyorum. Onlar da şu orta kısma denk gelen ilmekler. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Burada bir ilmek kaldı. Onu da tek ördüm. Şöyle tek tek örmeye devam edelim. Evet, şurada orta kısımda biraz ilmek eksilttik. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. İlmekleri tek tek sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Arka yüzde eksiltme yok. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada yine ilmekleri tek tek örüyorum 30 tane. Buradaki ilmek sayısı size kalmış. Burada 30 tane değil de 28 tane de tek örebilirsiniz.
Ya da 26 ilmeği tek örebilirsiniz ya da 32 tane ilmeği tek örebilirsiniz. Yani şu açıklığın ne kadar olmasını istiyorsanız o ilmek sayısına siz karar verebilirsiniz. Ben şuradaki sıra sayısı kadar tek ördüm. Şuradakileri çift ördüm. Şimdi orta kısma geldiğimde onları tek tek değil çift örüyorum bakın. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle 2 2 ters örüyorum. Sonrasında burada kalan ilmeklerimi de tek tek örüyorum. Toplamda kalan ilmek sayısı 58, 60, 62, 56, 54 olabilir. Ayağa giyilen kısımdaki ilmek sayısı. Şimdi tek tek örelim, bitirelim. Örgünün arka yüzüne geçiyorum şimdi. Arka yüzünde ilmekleri tek tek örüyorum. Eksiltme yapmıyorum. Örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Artık ilmeklerimi kapatacağım. Toplamda bakın 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi dördüncüyü örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitiriyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayarak son bir ilmek kalana kadar gidelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğim burada kalacak. Şöyle ipimi biraz uzunca keseceğim. Sadece yeşil kısımları dikeceğim. Şöyle ipimi kestim. İlmeğimi de şöyle çekiyorum. Şöyle sıkıştırdım ve tamamlamış oldum patiğimin örgüsünü. Şöyle ikiye katlıyorum ve arka kısmından patiğimizi dikeceğiz. Şöyle iki kenarı birbirine öncelikle şöyle düğümle birleştirelim. Dikmeye başlayalım. Şöyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Bakın şöyle içe bakan ilmeklerin tek kanatlarına batıyorum. Böyle dikerek ilerleyelim. Bakın şöyle. Şu yeşil kısma kadar gelelim. Bu krem örgülü kısmı krem rengimizle dikelim. Evet, patiğimin dikimini de tamamlamış oldum. Gerçekten bakın böyle çok kibar bir babet şeklinde patik modeli oldu. Örmesi çok kolay. Ayakta duruşu çok zarif. Bakın böyle de çok kibar duruyor zaten. Şimdi bunu da manken ayağımıza giydireceğim ben. Bu daha önce hazırladığım. Şimdi sizlerle birlikte video içinde de ördüğüm patiğimi manken ayağıma giydirdim. Bakın kolaylıkla oluyor. Her ayağa uyumlu. Ayak numarasına kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Taban kısmı. Bakın çok güzel babet formunda harika bir model oldu. Umarım sizler de severek ve beğenerek örersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı, örgülerimi, anlatımlarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.